Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çok kısa sürede yapıp kullanabileceğiniz çift renkli yuvarlak çantanın yapımını anlatıyorum. Kahveleriniz, tığınız ve ipleriniz hazırsa anlatıma geçebiliriz. Herkese tekrar merhaba. Bugün çok tatlı bir çanta yapacağız. Şu şekilde iki parçadan oluşan, bunun gibi bir parça daha öreceğiz. İki parçadan oluşan çok kolay yapımı, çok pratik bir çanta olacak. Ben bu çanta için spagetti yarnın makrome polyester serisini tercih ettim. Ben iki renkli yapacağım. Ön tarafını şöyle krem rengi, arka tarafını da böyle turuncu renkten yapacağım. İki renkli çift taraflı bir çanta olsun istedim. Şu parçayı diğer bir parçasını ben ördüm. İkinci parçayı da sizinle birlikte öreceğiz. Bu makrome tamamen %100 polyester. Dolayısıyla hani daha çok çantalarda veya ev dekorasyon ürünlerinde kullanabilirsiniz. Onlar için tercih edebilirsiniz. Tığ numarası 2-4 mm. Ben 4 mm'lik bir tığ tercih ediyorum. Sizin elinizin sıkılığına göre daha büyük ya da daha küçük bir tığ numarası da tercih edebilirsiniz. Ama maksimum 4 mm'lik bir tığ tercih edebilirsiniz. 250 gram 60 metre uzunluğunda 2 milimetre kalınlığı var bu ipin. Zaten renk kodlarını açıklama kısmına da yazacağım. Her ikisi de spagetti yarnın makrome polyester serisinden. Ördükten sonra da şu şekilde çok güzel görünüyor gerçekten. Kalıp gibi görünüyor. Bu hiçbir şekilde buhar ütüsü hiçbir şey yok. Tamamen böyle bu şekilde elimle düzelterek bu formu yakaladım. Özellikle yazlık çantalar için, ev dekorasyon ürünleri, Amerikan servis supla için son derece ideal bir ip diyebilirim. Bu bir parçası toplamda şu orta kısmından itibaren 20 santim kadar uzunlukta bir parça olmuş oluyor. 17 sıra kadar ördüm ben. Siz istediğiniz yani çantanızı hangi genişlikte istiyorsanız o genişlikte örebilirsiniz. 17 sıra benim için yeterli oldu. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkanın eğer yapımını bilmiyorsanız, nasıl yapılacağını bilmiyorsanız kanalımda sihirli halkanın yapımı, trabzanın yapımı, zincirin yapımı hepsinin anlatımının olduğu bir videoda mevcut. Açıklama kısmına da linkini bırakırım. Sihirli halkanın içerisine 3 tane zincir yapıyorum. 3 tane zincir, 1 tane ikili trabzan sayılıyor ilk sıra için. Sihirli halkanın içerisine İlk başta yaptığım 3 tane zincirden hariç 11 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani toplamda 12 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. İlk baştaki 3 tane zincirle birlikte. 12 tane ikili trabzanı yaptım. İlk başta yapmış olduğum 3 tane zincirin üçüncüsüne bağlanıp ipimi kaydırıyorum ve tam bir halka elde ediyorum. Arkadan da ipi biraz daha sıkıyorum. 2 tane zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Başlangıçta 3 tane zincir, 1 tane ikili trabzan saydık şu başlangıç sırasında. Bundan sonraki sıralarda 2 tane zincir, 1 tane ikili trabzan olacak. Hem dönüş kısımlarında potluk yapmaması için bunu yapıyoruz. Hem de şu halkanın tam yuvarlak bir halka oluşması için başlangıçta 3 tane zincir yapıyoruz. Tığımı ipi doladım. Şimdi bu sırada her bir zincirin tepesine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Yani çiftli olarak öreceğiz her bir zincirin tepesine. 12 tane ikili trabzanımız vardı. Bu sıranın sonunda toplamda 24 tane ikili trabzanımız olacak. Başta çektiğimiz zincirle birlikte. Hemen zincirin dibindeki boşluğa batıyorum ve buradaki trabzanı çokluyorum. Hemen yan tarafına geçiyorum. Her bir zincirin tepesine yani bir alt sırada yaptığımız her bir trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde görünüyor. Sıranın sonuna kadar bu şekilde gelelim. Sıranın sonuna kadar tüm trabzanları çoklayarak ikişer ikişer yaparak toplamda 24 tane ikili trabzan yapıp sıranın sonuna kadar geldim. Ve ilk başta yaptığım 2 tane zincirin ikincisine bağlandım. Şimdi ilk 2 sırayı şuradaki 2 sırayı yapmış olduk. Bundan sonraki sıralarda şu kısmı 3. sıradan itibaren şu ortadaki 4 tane zinciri boş bırakarak ilerleyeceğiz. 2 tane zincirle üst sıraya çıkıyorum. Tığıma ipi doluyorum ve 3. sırada artık her bir zincirin içerisine 2 tane batmıştık ya, bir tane tek bir tane çift, bir tane tek bir tane çift batarak ilerleyeceğiz. Yani şu an ilk başta çiftle başlıyorum. Bu örgüde her zaman çiftle başlıyorum. Tüm sıralardaki arttırmada çiftle başlıyorum. Tığıma ipi doladım. Şimdi ilkini çift yapmıştık. Sırada geleni içine batıyorum. Tek yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sırada gelene çift batıyorum. Yani
bir zincirin içerisinde 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sırada gelene tek yapıyorum. Bir zincirin içerisinde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane tek, bir tane çift yaparak sırayı ilerletiyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar gelmiyorum burada. Son 4 tane zincir kalana kadar bu şekilde örüyorum. Son 4 tane zincir kaldığında buradan geriye döneceğim. Şu aradaki 4 tane zinciri hep açıklık olarak bırakacağız. Yani aradaki 4 tane zincir hep şurası. Burayı asla örmeyeceğiz. Buradan geriye döneceğiz. Buradan sonra tekrar geriye döneceğiz. Böyle geriye gide öreceğiz bu örgüyü. Çiftle başlamıştım. Tekle bitti. 2 tane zincir çekiyorum. İşimi ters çeviriyorum ve çiftle başlıyorum. Bu örgüde her zaman çiftle başlıyoruz. Şu kenarların düzgün olması için ben bu şekilde başlıyorum ve şuradaki şu görünüşün bu şekilde hafif böyle köşeli gelmesi için bu şekilde başlıyorum. Şimdi artık 1, 2, 3, 4. sıradayız. 4. sırada artık bir çift bir tek yapmıştık. Bir alt sırada bir çift iki tek yapacağız. Bir çift iki tek bu şekilde gidecek. Bundan sonraki bütün sıralarda da tek sayısı artarak gidecek. Yani şimdi bunda her birine çift battık. Bunda bir tek bir çift yaptık. İki tek bir çift yapacağız. Bundan sonrasında üç tek bir çift. Sonra sırada dört tek bir çift. Böyle her sırada tek sayısını arttırarak ilerleteceğiz. Şimdi şu dönüş kısımlarını gösterdikten sonra zaten örgünün geri kalanı aynı olarak devam edecek. Şimdi çiftle başladım. Tek yaptım. Bir tane daha tek yapıyorum. 2 tek sırasındayım. Çift yapıyorum. Tek sırası tekteyim. 2 tane tek yapıyorum. Sıranın sonuna kadar, yani şurada başladığımız şu açıklık olan yere kadar örmeye devam ediyorum aynı şekilde. En sona geldiğimizde bir püf noktası var. Bunu göstermek istiyorum. Şimdi en sonda şu an çift ördüm. 2 tane de tek öreceğim. Şimdi buradakini şöyle hemen yanına battığımda bir tane tek ördüğümde burada sıra bitti sanarsanız eğer, burada yani bir tane tekle bitirirseniz, sonuncusuna örmezseniz, yani şu en sonda 2 tane zincirle başlamıştık ya, bunun üzerine örmezseniz örgü böyle şöyle kademeli merdiven gider. Yani şu kenardaki şu düzgünlüğü yakalayamazsınız. O yüzden bu bitişlerde bu çok önemli. Yani başlangıçta çiftle başlamak önemli. Bitişlerde de 2 tane çift yaptım. Bir tane tek. Şu en sondaki zincirin içerisine de batıp ikili trabzanı yapmak çok önemli. Bu şekilde bakın düzgün görünüyor. Biraz burada sıktırıyorsunuz ki şurada şöyle biraz sıkıyoruz. Bolluk olmasın. 2 tane zincir çekiyorum. Üstüne çıkıyorum. İşimi ters çeviriyorum. Tığıma ipi doladım. Her zaman çiftle başladığım için ilk önce ilk zincirin içerisinde çiftimi yapıyorum. Şimdi bir alt sırada ne yapmıştık? 2 tane tek. Burada bunu zaten sayabilirsiniz buradan. Çiftlerin arasında kaç tane tek var diye. Çift var, 2 tane tek var. Demek ki bu sırada da 3 tane tek, bir tane çift yapacağım. Çiftimi yaptım. Sırada gelen 3 tane zincirin üzerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sıra çiftte. Bu şekilde sıranın sonuna kadar örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde görünüyor. Böyle üst üste koyduğumuzda da şu an buradayız. Aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Burada şu sonuna kadar gelene kadar, yani burayı bitirene kadar başka farklı hiçbir şey yapmıyoruz. Dediğim gibi burada püf nokta, bir başlangıçta 2 tane ile başlamak, yani çiftle başlamak şurası. Bitirirken de mutlaka şu örgüyü tamamladıktan sonra şu en sonda bir alt sırada başta çektiğimiz 2 tane zincirin bir tane trabzan olduğunu unutmamak. Yani şuraya battıktan sonra bir tane de buraya batmak. Zaten bu şekilde ördüğünüzde her zaman sıranın sonunda tekle bitiriyorsunuz. Yani mesela ben şu an 3 tek bir çift sırasındayım ya. Bu sıranın sonunda 3 tane tekle bitiyor. Bir sonraki sıra 4 tane tekle bitiyor. Genellikle böyle ilerliyor. Yani böyle ilerlemiyorsa da hani hata yapıyorsunuz anlamına gelmez tabii, ama sayıların doğru olması bu modelde çok önemli. Özellikle şu bunun böyle bu şekilde düzgün durması için, potluk yapmaması için çok önemli. Çünkü böyle çanta formunda olduktan sonra şu alt kısımlardan da dikişi düzgün bir şekilde yaptıktan sonra düzgün bir çantamız olacak. Ama eğer burada işte dikişlerde
burada zincirlerde hata olursa, atlama olursa veya şu başlangıç zincirlerinde ya da bitiş zincirlerinde atlama olursa bu model hatalı olarak ilerliyor veya işte 3 tane tek bir tane çift yapacağımız sırada tekler ve çiftler, bütün sıralar için geçerli tabi, karışırsa yine aynı şekilde hatalı olarak ilerlemiş olur. Şimdi bütün sıraları aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Toplamda ben şurada yapmış olduğum en son sırada 15 tek bir çift olarak yaptım. Bu uzunluk benim için yeterli oldu. Şuradan ortadan şuraya kadar 20 santim kadar 15 tek bir çift yaptığımda buna denk geldi. Siz daha uzatmak isterseniz bir sonraki sırada 16 tek bir çift, 17 tek bir çift olarak ilerletebilirsiniz. Daha büyük bir çantada elde edebilirsiniz. Bu büyüklük benim için yeterli oldu. Bu ikinci parçayı da, yani şu turuncu parçayı da bununla aynı şekilde 15 tek bir çift olana kadar örmeye devam edeceğim. Sonra iki taraftan böyle üst üste koyup şu ikisini birleştireceğim. Taban yapmıyorum bu çantada. İki parça örüp sadece birleştiriyoruz. Bunu da ördükten sonra birleştirme kısmına geçeceğim. Ve çantamız tamamlanmış olacak sap kısmıyla birlikte. Şimdi iki parçamız da tamamlandı. Bakın böyle üst üste koyduğumuzda birebir denk geliyor her tarafı. Şimdi şuradan başlayıp alt kısmını böyle hizalayarak en sona kadar, şuraya kadar birleştireceğim. Daha sonrasında ben şöyle bir askı tercih edeceğim. Şöyle şu kadar uzunlukta bir askı tercih edeceğim. Askıyı şöyle iki tarafından takacağım. Siz burada eğer bu şekilde bir askı tercih etmek istemezseniz, örgü yapmak isterseniz askısını, daha önce checker çantada, damalı çantada anlattığım bir askı şekli vardı. Kordon şeklinde bir askıydı. Bu çantaya da yakışır o yine. Onu yapabilirsiniz. Onun da yine linkini açıklama kısmına bırakacağım. Orada içerisinde kordon askı yapımının da anlatımı var ama bu şekilde böyle hazır askıda kullanabilirsiniz. Benim elimde şu arkadaki rengine uygun ve bu çantaya uygun olacak böyle bir askı vardı. Ben de bu askıyı değerlendirmek istedim hazır çanta yapmışken. Şimdi şu dikiş kısmını birlikte yapalım, başlayalım. Ben dikerken bu şekilde böyle bir yün iğnesi tercih ediyorum. Eğer böyle bir yün iğneniz yoksa normal bir iğneyle de dikebilirsiniz ama ben kendi ipimden dikmeyi tercih ettiğim için daha sağlam oluyor kendi ipimden diktiğim zaman. Kendi ipimden dikmeyi tercih ettiğim için yün iğnesi benim işimi görüyor. Burada hangi renk iple diktiğinizin bir önemi yok. Çünkü gizli dikiş yapacağız burada. Bu şekilde şöyle ipimi bir yere takıyorum başlangıcına. Şu başlangıç kısımlarının düğümleri birazcık zincirden oluştuğu için buradakiler kadar düzgün değil. O yüzden başlangıç kısmındaki düğümlerin şu iç kısmından girdiğinize emin olmanız önemli. Şimdi gizli olması için dikişin bir tane başaktan giriyorum. Yanındaki başaktan çıkıyorum. Yan taraftan da aynı şekilde, yani karşı taraftan da aynı şekilde bir tane yerden giriyorum. Şöyle diğerinden çıkıyorum. Şimdi burası böyle zikzak zikzak gibi görünüyor ama şöyle çektiğimiz zaman düzeliyor burası. Karşı tarafa geçince en son çıktığımız yere tekrar batıyoruz ve yanındakine geçiyoruz. Tekrar karşı tarafa geçtiğimde en son çıktığım yere batıyorum. Şimdi şunu şöyle bir sıkalım. Bakın bunu böyle sıktığımız zaman şöyle bir bütünleşik görüntü elde etmiş oluyoruz bu çantada. Bu şekilde böyle dikerek en başa kadar geliyoruz. Ya burada kendi dikiş yönteminizi de kullanabilirsiniz. Hani illa bunu kullanmak zorunda değilsiniz ama bu dikiş yöntemiyle ben çok böyle dikiş bilmeyen ve sevmeyen biri olarak rahat ediyorum açıkçası örgü ürünlerin dikişlerinde. Özellikle böyle hani kenarı belli oluyorsa ve farklı iki renkse, eğer düz renkse, hani iki tarafı da aynı renk olsaydı dümdüz bir sağa bir sola batıp karşılıklı dikebilirdim ama farklı iki renk olduğu için bu birleşme noktasının düzgün durması benim için önemli. Bunu böyle bu şekilde karşılıklı, bakın burada böyle duruyor ama çektiğim zaman bu şekilde düzgün bir görüntü elde etmiş oluyorum. Şimdi ilk başa kadar, yani diğer uca kadar aynı şekilde dikişi tamamlayalım. Ve çanta dikişiyle birlikte tamamlandı. Şu şekilde de askılarını taktım.
Dediğim gibi hazır askı kullanmak isterseniz bu şekilde askıları birçok tuhafiyeden bulabilirsiniz. Eğer hazır askı kullanmak istemezseniz de kordon askı örümü için diğer çanta yapımı videomda bulabilirsiniz. Bu şekilde şöyle dikişini yaptıktan sonra böyle dümdüz görüntü oluyor. Herhangi bir şekilde bir dikiş görüntüsü olmuyor. Ütü gerekmiyor. Zaten polyester bir ip olduğu için ütüye herhangi bir şekilde gerek olmaz. Zaten kaldırmaz da ütüyü. Böyle el ütüsü yapabilirsiniz. Biraz sprey sıkarak bloklama işlemi yapabilirsiniz biraz. Kullandığım ip de şu turuncudan da krem renginden de şu kadar ip kaldı. Yani eğer aynı renkte yapacaksanız muhtemelen bir yumak yeter diye düşünüyorum. Hani belki bir yumaktan birazcık daha fazla gerekebilir bu boyda bir çanta için. Ama her iki yumaktan da bu kadar kaldı. Bu şekilde hem günlük hem plajda kullanabileceğiniz çok tatlı bir çanta olmuş oldu. Çantanın duruşu da bu şekilde. Hem iki renkli oluşu hem de polyester iple örülmüş olmasıyla oldukça kullanışlı bir çanta oldu. İç hacmi de hem günlük hem plaj kullanımına uygun. Umarım faydalı olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bu videoların devamlılığı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.